öksürük geldi mi yapışıyor doktor hanım. Gerçekten hayatınızın içerisinde bir öksürmeye başladığınızda, eğer bir sunuma çıkıyorsanız, bir toplantıya giriyorsanız, bir görüşmedeyseniz hayat kalitenizi etkilemiyor mu? Evet. Etkiliyor. Gerçekten öksürük neden olur? Gribal bir şeye mi bağlıdır her zaman? Ve sonrasında tedavi yöntemleri var mıdır? Bugün sizinle bu videoda bunu işlemiş olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında öksürük kendini bir koruma refleksidir. Bu akciğerlerimize mikrop olabilir, tahriş eden bir şey olabilir. Onun dışarı çıkartma refleksidir. Koruma amaçlıdır. Tabii bu uzun sürüyorsa altta bir enfeksiyon, mikrobik bir sebebi araştırmak gerekebilir. Bir gribal bir enfeksiyon sırasında da öksürük olabilir. Bir sinüzit sırasında da geçmeyen öksürük olabilir eğer bu süresi uzarsa. Veya bir akciğere ait bir enfeksiyon sırasında da öksürük olabilir. Şimdi öksürük halk dilinde de öyledir. Kuru olanı, ıslak olanı vardır denir. Kuru balgam çıkartmadan öksürüktür. Bu tahrişe bağlıdır genelde. Çok da acıtır ama Çok da insanı. acıtır. Öksür insanın şuraları acımıyor mu? Evet, geniz Acıyor. akıntısı dediğimiz o sürekli akıntının o bölgeyi tahriş etmesine bağlı kuru şekilde öksürüktür. Bu tabii kuru öksürükte o bölgeyi nemlendirmek, bol sıvı almak veya ortamın havasını nemlendirmek rahatlatır. Ama tabii altta bir balgam varsa, öksürük çıkartırken bir balgam çıkıyorsa bu daha ciddi bir şey gösterir. Mutlaka bu varsa bir doktora başvurmak gerekir. Evde yapacağımız bir şey işi daha da geciktirerek kötü bir şeye sebep olabilir. O yüzden balgamlıysa öksürük, içinde böyle bir şey çıkıyorsa mutlaka bir hekime başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Öksürük yanında ateşi destekliyorsa, kulak ağrısı gibi şeyler yapıyorsa enfeksiyon belirtisi mi? Enfeksiyon belirtisidir. Bir burun akıntısı varsa, bir eşlik eden dediğiniz gibi bir kulak ağrısı, boğaz ağrısı, bir ateş varsa mutlaka altta bir enfeksiyon aranması gerekir ve dediğim gibi bir hekime başvurmak gerekir. Kronik tahriş de öksürük yapar. Aslında bize gelen hastaların birçoğunda gözden kaçan reflü dediğimiz mide sıvısının yukarı kaçarak boğazı tahriş etmesi hem geniz akıntısına yol açarak hem de o bölgeyi tahriş ederek, o asitli sıvı tahriş ederek kronik öksürüğe sebep olur. Bunu da mutlaka gözden kaçırmamak gerekir. Reflü de aslında bir kronik öksürük sebebidir. O zaman bunu da hekimle başvurmak gerekir. Başvurmak gerekir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.